Günaydın hepinize. Yeni bir ameliyat videosuyla hepinize merhabalar. Bugünkü ameliyatımız Bartholin kisti ameliyatı ve dar bir vajini genişletme ameliyatı. Yani daha önce bir operasyon geçirmiş, çok da daralmış. Şimdi onu kendime ait olan tekniklerle genişleteceğim. Bartholin kisti biliyorsunuz kadınlar alt bölgede bazen böyle bir şişkinlik gelir elinize, yumru gibi. Bu aslında o bölgenin enfeksiyon iltihaplanmasıdır. Şimdi bir de onun ameliyatını yapacağız. Yine vakada ben size anlatırım bana. Hoşçakalın. Evet, şimdi ben ameliyatlarda başlamadan önce Sibel Can dinlerim motivasyon için. Çok motiveyim mesela. Sibel Can arkada çalıyor, bakın. Öyle bakayım gidelim. Şimdi de başlıyorum bakaya. Evet, şimdi Bartholin bezinin bir enfeksiyon olur. Bartholin bezi ne biliyor musunuz sevgili takipçiler? Bartholin bezi alt bölgede kadının ilişki sırasında kayganlaşmasını ve ıslanmasını sağlayan aslında ana bez. Daha doğrusu vajinal florayı sağlayan ana bir bez Bartholin bezi. Bak, bu tam böyle vajinin tam girişinde ve bazen bu bez tıkanabiliyor. Tıkanıp ağrı yapabiliyor. Birçok medikal tedavisi var ama mesela bu hastada olduğu gibi bunun bir medikal tedavi veremeyiz çünkü yeterince büyük. Mesela bunun tedavisi cerrahi çıkartacağız, yoksa gümüş litat uygulamaları var, lokalde alay değildir. Gümüş litat uygulamaları var, ilaçlı tedaviler var ama çok büyüdüğü zaman ve ağrılı bir lezyon olduğu zaman bunun tedavisi ameliyat. Bartholin bezi her kadında ameliyat olacak diye bir şey yok. Ama Bartholin bezinin ameliyatı hastane ortamında olmalı çünkü kanar. Kurtulaş hematomla uğraşırız. Bu ameliyatın bitiminden sonra olmakta. Mesela bu hastanın vajinası çok daralmış. Başka bir doktor tarafından dar bir vajen yapılmış. Şimdi bunu ameliyat ortamında açacağız. Vajina daraltma sonrası bazen böyle durumlarla karşılaşabiliriz. Yapacak bir şey yok. Açılıyor, merak etmeyin. Öyle vajinası hep böyle dar kalmıyor. Kesinlikle kullanacaksınız. Ama sonrasındaki onun vajinen açılma, yani daraltma ile vajina genişletme ameliyatları sonrası bakım çok önemli. Doktora gittiniz ve doktor çok güzel bir size vajina daraltma ameliyatı yaptı. Ama ertesi 2 ay sonra bakıyorsunuz ki giremiyorsunuz. Bazen gerektiğinden fazla darlık istediği için hastalar, doktorlar da zor duruma düşmüş olabiliyor. Yani bir de kendi iyileşme raporunuz bazısı çok zor iyileşiyor. Bu durumlarda biz bu bölgeyi, biz bu bölgeyi açıyoruz tekrardan. Açıp tekrar dikişletiyoruz ama bundan sonra yani vibratör benzeri bir şey kullanımı öneriyoruz. Yani orayı genişletecek. Siz de onu kullanarak daha hani bir vajinal genişliğinizi normal hale getirebiliyorsunuz. Bu ameliyat özel bir ameliyat. Öyle herkesin yapacağı bir ameliyat değildir. Bakımı çok önemlidir. Bir de hani şunu da düşünün. Vajinal ameliyatı yaptırdınız. Şurada orta çeksiniz. Vajinal ameliyatı yaptırdınız. Ve kullandıkça açılacağını unutmayın. Yani ne kadar çok ilişkiye girerseniz o bölge açılır yavaş yavaş. Çünkü unutmayın, vajanda kas dokusu yok.
Vajinal rekat dokusu yok. Ameliyat 1,5 saat kadar sürüyor. Daha özellikle bir ameliyat o. Yine harikalar yarattı hocamız. Müthiş hocam. Orta hattımız çok düzgün oldu. Mesela hocamın teknikleriyle Basit de ameliyat değil bu vajinal genişletme. Dokuyu çevir, dokuyu oradan oraya çevir. Sürekli bir yerden sinek çeviriyorsunuz ve genişliğini sağlamaya çalışıyorsunuz. Özellikle ameliyat dediğim gibi. Bir de başkasının yaptığını düzeltmek gerçekten zordur. Revizyon ameliyatlar her zaman çok daha pahalı ve ameliyatlardır, zor ameliyatlardır. Evet, yani bu Bartholin kisti ve vajinal genişlik tabii çok tesadüf oldu. Nasıl gelecek? ince kalacak. Yani bir denk geliyor. Bu ameliyatlarla ilgili özelden bize yazıp görüşebilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz altına. O yorumlara ben bakıyorum çünkü ne yazdığınıza, ne ettiğinize. Bu ameliyatı izleyen grup muhtemelen çok da ilgili bir grup. Yani yeniden umarım yapıyorum, unutmayın her şekilde. Ameliyat sonrası iyileşmeniz 1 hafta. Vajinal genişletme ameliyatlarında da. Gerçekten vajina dar mı değil mi? Biz bunu hep muayeneden sonra karar veriyoruz. İlk önce sizi muayeneye bekliyorum. Ondan sonra sizinle konuşurum değil mi diye, geniş mi değil mi diye. Yoksa bazen hastalar gerçekten psikolojisi bozulmuş bir şekilde takılıyorlar buraya. Ama takılacak bir şey olduğunu çok düşünmüyorum ben bazen. Yani çok bir şey çıkmıyor çünkü aslında. 2 kere 3 kere cerrahi geçirmek zordu. O yüzden size iyi düşünerek gelin. Benim ben. Değil mi Apo? Kesinlikle. Söylediğim, vermek istediğim bir mesaj bu ameliyatlardan sonra. Uğraşıyoruz değil mi Apo? Aynen öyle. Uğraşıyoruz. O çaba, emek. Çok uğraşıyoruz. O yüzden hani iyi karar versinler. Kesinlikle. Kesinlikle. Araştırsınlar hocam. Araştırsınlar, evet. Her şeyi araştırsınlar, okusunlar, seyretsinler. Evet, YouTube'u seyretsinler. Kesinlikle öyle. Çünkü teknoloji artık çok geniş. Bartholin bezini çıkarttım dedim ya, bakın bölük doku çıkıyor. Doku patolojiye gidiyor. Diğerleri zaten şu vajinal şeyden ameliyatlarım. Her Bartholin'le ilgili bir şey olduğu zaman muhakkak patolojiye gider, patoloji tanı alır. Alttan aslında ne çıkarsa anormal bir şey, onların hepsini gönderiyoruz. Lütfen bakın bu vajina genişletme ameliyatlarına iyi karar verin. Doktorunuz yapmış oluyor, güzel oluyor. Ama ondan sonra bir de acaba yani onu yapsam, bunu yapsam derken daha çok ameliyat, daha çok risk getirebilir. İyi doktoru baştan tercih edin, ondan sonrasına olayınıza devam edin derim. Şunu açalım pamuk. Farklı ve özellikle başka ameliyatlarda görüşelim. Vajina genişletme ameliyatlarını unutmayın. Postop bakımında 1 hafta 15 gün vajinal dilatatör kullanılıyor, vibratör gibi. Onu da ben hastaya veriyorum. Hastanın çünkü o genişliğini sağlaması lazım. Veya aslında vajina genişletme demeyeyim de vajinası yok olan bir hastaya da aynı tür tedavi yapıyoruz. Flap çevirmesi. O da Rokitansky Küsner diye bir sendrom var. Onun sonucunda gözüküyor. Yani hastanın yumurtalıkları var, rahmi yok ama vajini kör vajen. Bu ameliyatı öyle de yaptığım oluyor. O yüzden vajinal genişletme ameliyatları ile ilgili ayrıntılı bilgi de hem izlemede kalın hem YouTube kanalı takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın şimdi.